Biliyor musun, genelde yüzümüze limon suyu sürdüğümüzde salataya tat kattığımızı falan düşünürüz ya da belki cilde iyi gelir diye. Evet, cilt bakımı falan. Aynen, ama 1995 yılında güpegündüz ve yüzünde hiçbir maske olmadan peş peşe iki bankayı soyan o adamın aklında bambaşka bir fikir vardı. Hı hı, o meşhur soygun. Kameralara bakıp gülümsüyor, paraları alıyor ve evine gidiyor. Sonra polis kapısına dayandığında adam şaşkınlıktan dona kalıyor. Polislere ve o net kamera kayıtlarına bakıp aynen şöyle diyor. Ama ben yüzüme limon suyu sürmüştüm. Yani görünmez mürekkep mantığı, limon suyunun ısıyla görünür hale geldiğini bir yerlerden duymuş adam. Yarım yamalak bir bilgi yani. Kesinlikle bu bilgiyi alıp yüzüne limon suyu sürerse güvenlik kameraları için tamamen görünmez olacağı şeklinde kusursuz bir mantığa dönüştürüyor kafasında. Hem de polisleri karşısında görene kadar en ufak bir şüphe duymayacak kadar kesin bir inançla. Hatta yüzünü yakmasın diye limon suyunu sürerken gözlerini de sıkıca kapatmış. İşte bugün masamıza serdiğimiz o devasa psikoloji araştırmalarının, istatistiksel analizlerin tam kalbinde bu trajikomik cümlenin ardındaki yanılgı yatıyor. Çok doğru. Sen ve ben bugün bu derinlemesine incelemede bir alanda beceriksiz olan insanların neden harika olduklarını düşünürken, gerçek uzmanların kendi yeteneklerinden sürekli şüphe ettikleri o karanlık bölgeye iniyoruz. İşin psikolojik boyutu gerçekten inanılmaz. Tamamen arka planda çalışan mekanizmalara odaklanacağız. İnsan zihninin neden kendi cehaletini bir zırh gibi giydiğini anlamaya çalışacağız. Ki bu limon suyu hırsızının durumu, haber bültenlerinde gülüp geçilecek bireysel bir aptallık vakası gibi görünebilir ama psikolojik derinliğine indiğimizde insanlık durumunun çok temel evrensel bir defosuyla karşılaşıyoruz. Yani sadece o adama özgü bir şey değil. Asla değil, kendi cehaletimizin veya yetersizliğimizin boyutunu görememek, hepimizin beynine kazınmış bir işletim sistemi hatasıdır aslında. Hı hı. Beceriksizliğin doğası, kişiyi tam da kendi yetersizliğini fark edecek o zihinsel dolanımdan mahrum bırakır. Hı hı. O zaman bu inceleme boyunca senin de kendi hayatındaki sarsılmaz kesinlikleri sorgulaman için epey fırsatımız olacak desene. Aynen öyle. Peki, bunu biraz açalım. Bir alanda beceriksiz olmanın otomatik olarak devasa bir özgüven patlamasını getirmesinin altındaki matematiği anlamak istiyorum. Yani bir şeyi yapamıyorsam, beynimin bana basitçe sen bu işte kötüsün, uzak dur demesi gerekmez mi? Normalde evet, öyle beklersin. Neden bunun yerine harikasın, devam et gibi sahte bir bildirim alıyoruz? Psikoloji dünyasında bu durum çift handikap veya çifte yük olarak adlandırılıyor. Düşük yetenekli insanlar bir görevi yaparken sadece hatalı kararlar alıp kötü performans sergilemezler. Asıl trajedi ikinci handikapta gizli. Nedir o ikinci handikap? Bu kişilerin yaptıkları hataları fark etmelerini sağlayacak üst bilişsel becerileri de yoktur. Yani kendi düşünme süreçleri üzerine düşünebilme kapasiteleri. Şey gibi mi? Kendi berbatlığını ölçecek cetvelin bizzat kendisinin kırık olması. Satranç tahtasında olan biten de bu o zaman. Eğer satrançta stratejik derinliğin, iyi bir hamlenin neye benzediğini bilmiyorsan, kendi yaptığın o felaket hamlenin ne kadar kötü olduğunu da asla göremezsin. Göremezsin çünkü sana göre atı rastgele ileri sürmek dahice bir fikirdir. Zihninde o hamleyi yargılayıp bu merkezdeki kontrolümü zayıflattı diyecek o analitik satranç bilgisi zaten hiç var olmamıştır. İnanılmaz. Zihnin kendi kendini kandırması. Laboratuvar ortamında bunu kanıtlamak için testler yapıyorlar. Dil bilgisi, mizah anlayışı, mantık yürütme testleri. Sonuçlar çok aydınlatıcı. Ne buluyorlar peki bu testlerde? İstatistiksel olarak en alt çeyrekte yer alan, yani en kötü performansı gösteren %12'lik dilimdeki insanlara soruyorlar. Sence nasıl bir performans sergiledin diye. Ellerindeki kırık cetvelle ölçüyorlar tabii. Aynen. Ve ortalamanın çok üzerinde, %62'lik bir dilimde olduklarına inanıyorlar. Yanlış cevapları işaretlerken kullandıkları mantıkla, kendi performanslarını değerlendirirken kullandıkları mantık aynı olduğu için, doğal olarak her iki adımda da çoğalıyorlar ama farkına varamıyorlar. Vay canına. Fakat masamızdaki verilerin sadece beceriksiz insanları anlattığını söyleyemeyiz, değil mi? Gerçek uzmanların yaşadığı bir başka yanılsama da var o kağıtlarda. Evet, madalyonun diğer yüzü. Gerçekten yetenekli olanların kendi becerilerini azımsama eğilimi. Neden peki?
Kendi yapabildiği şeyi neden değersizleştiriyor bir insan? Orada da yanlış fikir birliği etkisi devreye giriyor. Testlerde en üst çeyrekte yer alan gerçek uzmanlar soruları hızlıca çözdüklerinde bu işin genel olarak çok kolay olduğunu varsayıyorlar. Den yaptıysam herkes yapar kafası. Kesinlikle. Kendi zihinsel kapasitelerinin normali bu olduğu için dünyadaki herkesin bu soruları aynı kolaylıkla çözebileceğine inanıyorlar. Ben 1 dakikada çözdüysem başkası da 1,5 dakikada çözmüştür diyorlar. Yani en üstte yer alsalar bile kendilerini sadece ortalamanın biraz üzerinde görüyorlar. Yeteneksizler hayali bir üstünlük dünyasında yaşarken uzmanlar kendi olağanüstü becerilerini sıradanlaştırıyor. Tam anlamıyla bir alçak gönüllülük tuzağı. Peki bu laboratuvar testleri bize bütün gerçeği mi söylüyor? Yani karşımdaki veri yığınına bakıyorum ve son 25 yılda bu fikre bayrak açmış kocaman bir istatistikçiler ordusu var. Evet, o tartışmalar çok hararetli geçmiştir akademi dünyasında. Bu yeteneksiz ama özgüvenli algısının tamamen bir istatistiksel gözbağcılık, bir matematik yanılsaması olduğunu iddia eden çok güçlü itirazlar var. İşin içine biraz sayıları katalım. Neye itiraz ediyor bu muhalifler? İtirazların merkezinde 2 temel mekanizma var. Birincisi, istatistikte ortalamaya gerileme olarak bilinen kural. Düşün ki bir testte tamamen dibe vurdun. %12'lik dilimdeyim diyelim. Aynen. Sana performansını tahmin etmeni istediklerinde matematiksel olarak gidebileceğin tek yön zaten yukarısıdır. Aşırı uçlarda olan veri noktalarının sonraki ölçümlerde merkeze, yani ortalamaya doğru yaklaşma eğilimi vardır. Sadece bir matematik kuralı yani. İkincisi neydi? Ortalamadan daha iyi yanılgısı. İnsanlara ne sorarsan sor, sürücülük yetenekleri, ahlaki değerleri falan büyük bir kısmı kendini otomatik olarak ortalamanın üzerinde konumlandırır. Herkesin ortalamanın üstünde olması imkansız ama. İmserlik üzerine kurulu. Bekle, bu eleştiriler sadece teorik kalmıyor bildiğim kadarıyla. İnanılmaz bir bilgisayar simülasyonu yapmışlar o meşhur simülasyon verileri. Ah, evet, Bernoulli deneyi. Bu kısmı adım adım anlamamız lazım. Çünkü araştırmanın kaderini değiştiren yer burası bence. Gerçek insanların girdiği bir testi alıp tamamen rastgele cevaplar üreten bir bilgisayar koduna çözdürüyorlar, değil mi? Tam olarak öyle. Kodun bir beyni, egosu veya limon suyu sürme planı yok, sadece şıkları sallıyor. Peki nasıl oldu da bu simülasyon onca yıllık psikoloji teorisini sarstı? Simülasyonun cahiyane tarafı da bu zaten. Bilgisayar 100 soruluk bir testte rastgele şıklar üretiyor. Bazı sanal katılımcılar şans eseri yüksek alırken bazıları çok düşük alıyor. Sonra bilgisayar bu sanal katılımcıların kendi performanslarını tahmin etmeleri için yine rastgele bir değerlendirme yapıyor. Rastgele tahminler yani. Evet. Ve o meşhur grafik tam bu noktada çizildiğinde gerçek insanların oluşturduğu o beceriksiz ama aşırı özgüvenli eğrisinin neredeyse aynısı ekranda beliriyor. Hadi canım. Tamamen şans eseri sallayan bir kod, gerçek insanların o özgüven eğrisini mi oluşturuyor? Aynen öyle. En dipteki sanal katılımcı 20 doğru yapmışken sistemin rastgeleliği onu tahmin ekseninde ortalamaya, yani 50 bandına çekiyor. Muhalifler de bunu masaya koyup diyorlar ki ortada üst bilişsel körlük falan yok. Zucker savcının çoktan seçmeli testlerde şans eseri sallamalarından kaynaklanan bir gürültü diyorlar. Basit bir matematiksel gürültü. Açıkçası bu bir miktar hayal kırıklığı yarattı bende. Yani bu etki koca bir yalan mı? Sadece form kağıtlarındaki bir veri illüzyonuysa, o zaman limon suyu soyguncusunu nereye koyacağız? Haklısın. İnsan sırf matematiksel gürültü yüzünden banka soymaz. Değil mi? Çünkü bu bir yalan değil, sadece popüler kültürün yarattığı o karikatürden çok daha karmaşık. Popüler kültür bize hep hiçbir şey bilmeyenler dünyadaki en özgüvenli insanlardır efsanesini pompaladı. Hep en tepede cahiller oturur sanıyorduk. Ama araştırmacılar istatistiksel gürültüyü ve şans faktörünü büyük bir titizlikle verilerden arındırdıklarında bile çekirdekte değişmeyen bir gerçek buldular. Üst bilişsel körlük tamamen gerçek. İnsanlar yetenekleri azaldıkça kendi performanslarını nesnel gerçeklikle eşleştiremiyorlar. Sadece popüler kültürün anlattığı kadar uç bir şizofrenik yanılgı değil. Kesinlikle. Ancak asıl tehlike bu körlüğün istatistiksel olarak küçülsü bile gerçek dünyada yaratmaya devam ettiği tahribat. O zaman laboratuvardaki mantık bulmacalarını bırakıp gerçek hayata dönelim. Çünkü bir mizah testinde kendini komik sanıp aslında olmamak en fazla arkadaşlarını sıkar, kimseyi öldürmez.
Evet, en fazla garip bir sessizlik olur odada. Ama veriler bu kırık cetvel sendromunun tıp, havacılık ve iş dünyasında ölümcül sonuçları olabileceğini gösteriyor. Gerçek dünyanın tehlike bölgelerine girdiğimizde işin rengi çok değişiyor. Tıp ve diş hekimliği öğrencileri üzerine yapılan araştırmalar var mesela. Eğitimin başındaki bir öğrenci, hastanın ağzında yaptığı işlemin ne kadar başarılı olduğunu değerlendirirken, hocalarının verdiği notlardan çok daha yüksek puanlar veriyor kendine. Çünkü ideal bir kanal tedavisinin nasıl olması gerektiğini henüz içselleştirmemiş. Kendi vasat işlerini mükemmel zannediyorlar. Ama beni asıl dehşete düşüren kriminal soruşturmacılar üzerine yapılan incelemeler. Evet, dedektiflerin deneyim kazandıkça yetkinliklerini kaybetmesi olgusu. Mantıken bir suç analistinin daha fazla olay yeri gördükçe daha isabetli kararlar vermesini beklersin. Ama veriler o kıdem rozetinin bazen zihinsel bir kelepçe olduğunu söylüyor. Neden böyle oluyor? Yeni başlamış bir dedektif düşün. Her adımında tereddüt yaşar, bulduğu her kanıtı kitaba göre 2 kez kontrol eder, üstlerine danışır. Yanılma korkusu var çünkü. O korku onu tetikte tutar. Fakat 10-15 yıl sonra omuzlarında kıdem yıldızları biriktikçe süreç değişir. Artık içgüdülerine güvenmeye başlarlar. Ama o içgüdü dediğimiz şey çoğu zaman sadece geçmiş deneyimlerin doğrulanmamış hali, değil mi? Karşıt bir kanıtla karşılaştıklarında bunu reddetme eğilimi gösterirler çünkü kimlikleri her zaman haklı olan tecrübeli dedektif imajı üzerine kuruludur. Kendi hatalarını göremiyorlar ve bu sarsılmaz eminlik hissi karar verme kalitelerini yıllar içinde çürütüyor. Kesinlikle. Tecrübe ve eleştiriye kapalılık birleştiğinde düpedüz cehaletten çok daha tehlikeli oluyor. Havacılık sektöründeki kaza raporları da bunun canlı kanıtı bence. İstatistikler henüz birkaç yüz uçuş saati olan acemi pilotların kaza yapma oranının orta düzey deneyimli pilotlardan daha düşük olduğunu gösteriyor. Çünkü acemi pilotlar ölümüne korkuyorlar. Evet, hava bozduğunda acil durum prosedürlerini açıp harfiyen uyguluyorlar. Ama ne zamanki uçuş saati 500 bandına ulaşıyor, İşte orada o meşhur aptallık zirvesi başlıyor. aynen o tepeye tırmanıyorlar. Uçağı normal şartlarda uçurmayı harika öğrenmişlerdir ama ters bir rüzgarla karşılaştıklarında durumu yönetecek kriz uzmanlıkları yoktur. Yine de kendilerine aşırı güvendikleri için o fırtınanın içinden geçebileceklerini düşünürler. İngiliz şair Alexander Pope'un o meşhur sözündeki gibi biraz bilgi tehlikeli bir şeydir. Tehlike karanlıktan değil, elindeki o cılız el feneriyle bütün ormanı aydınlattığını sanmaktan geliyor. İnanılmaz bir özet oldu bu. Aynı felaket senaryosunu iş dünyasında, insan kaynakları krizlerinde de görüyoruz. Şirketler milyonlarca doları yanlış yöneticilere emanet ediyor. Çünkü insan kaynakları süreçlerinde adayların öz değerlendirme formlarına veya mülakatlardaki o dik duruşlarına körü körüne güveniyorlar. İnsan zihni karşısındakinin yaydığı güven duygusunu yetkinlik ile karıştırmaya programlanmıştır. Evet ya, hepimizin o toplantılarda karşılaştığı aşırı özgüvenli, masaya yumruğunu vuran tipler, karşındakine bakıyorsun, ses tonu net, duruşu sarsılmaz, beyin otomatik olarak bu kişi kesinlikle ne yaptığını biliyor, diyor. Tam bu noktada kaynaklarımızdaki o kritik ayrıma geliyoruz. Aşırı tahmin ile aşırı kesinlik arasındaki fark. Evet, onu biraz somutlaştıralım. Nasıl ayırıyoruz bu ikisini? Diyelim ki hayatında hiç koşmadın ama bana önümüzdeki ay o zorlu maratonu 2 saatte bitirebilirim diyorsun. Yeteneğimle algım arasında devasa bir uçurum var. Bu aşırı tahmin oluyor herhalde. Aynen, overestimation. Ama aşırı kesinlik yani over precision çok daha karanlıktır. Bana o maratonu 2 saatte bitireceğini söylemekle kalmaz, buna o kadar eminim ki evimi arabamı bunun üzerine bahse girerim dersin. İçinde en ufak bir şüphe kırıntısı dahi barındırmama halidir bu. Ve sorun şu ki, biz insanlar evrimsel olarak belirsizlikten nefret ediyoruz. Bize %100 garantiler veren, sıfır şüpheyle konuşan yöneticileri takip etmeye meyilliyiz. Statü arzusuyla motive olan beceriksiz bir aday %100 emin konuşarak odayı domine ediyor. Oysa o pozisyon için gerçekten yetenekli olan uzman, olayların gri alanlarını görebildiği için çok daha temkinli konuşuyor. Sonuçta ne oluyor? Şirket, sırf o zehirli kesinlik duygusuna tabi olduğu için, üst bilişsel cetveli tamamen kırık olan o cahil cesaretini şirketin başına getiriyor. Sonra da kurumsal kültür neden toksik bir felakete dönüştü diye merak ediyorlar.
Sadece şirketler de değil, siyasetten sağlığa her yerde bu illüzyonun bedelini ödüyoruz. Bu bizi kritik bir kavşağa getiriyor. O zaman sen ve ben bu görünmez tuzağa düşmekten nasıl kurtulacağız? Kendi limon suyumuzu yüzümüze sürüp görünmez olduğumuza inanmamak için ne yapacağız? Aslında bunu sana sormak istiyorum. Diyelim ki karşında laboratuvarda o mantık testine giren ve kendini %62'lik dilimde sanan Groot var. Kendi hatalarını görecek zihinsel cetvelleri yok. Sence araştırmacılar bu döngüyü kırmak için ne yapmıştır? Bu körlüğün ilacı ne olabilir? Yani sorun doğruyu yanlıştan ayıracak o içsel cetvelin kırık olmasıysa o zaman onlara dışarıdan yeni bir cetvel vermek zorundalar. Yani o mantık testindeki kuralların gerçekte nasıl çalıştığını onlara somut olarak öğretmiş olmalılar. Tam isabet. Araştırmacılar gerçekten de onlara mantık dersleri veriyor. Safsatalar nasıl olur, argüman nasıl kurulur öğretiyorlar. Ve eğitim paradoksu tam burada başlıyor. Yetenekleri artınca ne oluyor peki? Mantık yürütme yetenekleri gerçekten arttıkça eski verdikleri cevaplara dönüp bakıyorlar ve aman tanrım ben geçmişte ne kadar berbatmışım diyorlar. Kendi cahiliyetlerini fark etmelerinin tek yolu o alanda yetkinleşmelerinden geçiyor. Üst bilişsel ışığı yakmanın tek yolu gerçek bilgidir. Karanlıktan kurtulmanın yolu gözüne acısa bile o ışığı içeri almak yani. O halde şu an bizi dinlerken hayatını gözden geçiren biri için bunu pratik adımlara dönüştürelim. Birincisi, kendi öz değerlendirmene asla ama asla %100 güvenme. Kesinlikle. İnsan beyni kendi eksikliklerinin üzerini örtmek için evrimleşmiştir. Objektif tartamazsın kendini. Bu yüzden kararlarını her zaman seni acımasızca eleştirebilecek insanlara aç. O kırık cetveli başkalarının sağlam cetvelleriyle test et. Akran değerlendirmesi çok kritik. İkincisi nedir sence? İkincisi, karar alma mekanizmana bilinçli bir sürtünme eklemek. Karar verirken kendini çok haklı hissettiğin o tatlı sarhoşluk anında dur ve muhalifi uyandır. Şu an gözden kaçırdığım o bilgi kırıntısı ne olabilir demek. Kendi fikirlerini çürütmeye zorlamak yani. Aynen. Zihninin bir köşesinde her zaman bir "ya yanılıyorsam" senaryosu olmalı. Bu üst bilişsel kasları geliştirmenin en etkili yoludur. Üçüncüsü ise bence tamamen içinde bulunduğumuz kültürü dönüştürmekle alakalı. İster bir ailede ebeveyn ol, ister bir şirkette lider. Hata yapmanın, daha da önemlisi bilmiyorum diyebilmenin bir zayıflık sayılmadığı güvenli ortamlar yaratmalıyız. Çok doğru. Şu an cevabı bilmiyorum, hadi birlikte öğrenelim diyen bir lider, o çifte handikapın zincirlerini kıran kişidir. Kendine güvenmek, hayatta ilerlemek için bir motor gücü tabii. Ama gerçek bir özgüven, yanılma ihtimalini kucaklayan, eleştiriyi bir pusula olarak gören ve ben bunu henüz anlamadım, bana öğretir misin diyebilen cesaretten gelir. Sadece kendi zihnimizin yankı odasına güvenirsek, o limon suyu illüzyonunun esiri oluruz sonsuza dek. Gerçek yetkinlik ne kadar çok şey bildiğinle değil, sınırlarının nerede başladığını ne kadar iyi haritalandırdığınla ölçülür. Harika bir noktada bağladın. Bugünkü bu derinlemesine incelemenin sonuna gelirken, tam da bu harita metaforu üzerinden şu an bizi dinleyen sana doğrudan bir düşünce bırakmak istiyorum. Hı hı. Bugün duyduğun onca veriyi, deneyi ve o kırık zihinsel cetvelleri bir anlığına zihninde toparla. Ve şimdi kendi hayatına dönüp bak. Hayatında doğruluğundan %100 emin olduğun, kendini en kusursuz hissettiğin, kimsenin sana o konuda yeni bir şey öğretemeyeceğine inandığın o tek, sarsılmaz alanı düşün. Bu zor bir soru. Ya tam da o sarsılmaz eminlik hissi, o alanda aslında daha öğreneceğin ne kadar çok şey olduğunu görememenin bir sonucuysa, belki de o sarıldığımız mutlak kesinlikler gerçek bilgeliğin kanıtı değil, aksine henüz kendimize daha iyi ve daha zor sorular sormayı öğrenememiş olmamızın göstergesidir. Eğer burnuna hafiften bir limon suyu kokusu gelmeye başladıysa, doğru yoldasın. O üst bilişsel ışık yanıyor demektir. Bunu bir düşün. Bize katıldığın için teşekkürler. Bu sohbetimiz burada sona eriyor. Bir sonrakinde görüşmek üzere.